Faiz Evet. indirimleriyle başlayalım isterseniz o zaman ekonominin geleceğine ilişkin sohbetimize. Hı Bir hı. süredir beklenti dahilindeydi zaten Merkez Bankası'nın faiz indirmesi. Araya bir siyasi belirsizlik girdi. Yoksa benim gördüğüm kadarıyla çok net bir beklentiydi faiz indiriminin düşmesi. Ama o mutlak mutlağın işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davası ya acaba bir virgül konur mu, bir frene basılır mı tereddütü yarattı. Ama dava ertelendi, faiz indirimleri devam etti. Kısa vadeye dair öngörülerinizi alarak başlamak isterim. Bu süreç sizce artık böyle sürer mi? Şimdi Merkez Bankası net olarak, sene sonundaki %24 enflasyon hedefinden vazgeçti. Hı Yani hı. buna ulaşmak için elimizden geleni yapacağız diye açıklamaları var Anadolu Ajansı'nda %24 hedefine ki o %24 hedefi de 14'ten 24'e çıkartılmıştı. 14'ten 24'e çıkarttığı ve, ne ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız dediği hedefinden net olarak vazgeçti. Enflasyonla mücadele, artık bitti. Zaten yarım bir mücadele vardı. Bundan sonra, öyle tek haneli enflasyon falan da olmayacak, öyle gözüküyor. Hatta, ben şöyle de iddialı bir şey söyleyeceğim. Eee Yapmış oldukları enflasyon tahminleri eğer 6 ay ve daha sonrası için yapılıyorsa hiçbir şekilde tutmuyor. Enflasyon daha yukarıda oluşuyor. Eğer böyle mesela kasım ayında yapıp da sene sonunu tahmin ediyorlarsa 1,5 ay, 2 yıllık bir süre için o zaman isabetli oluyorlar 1,5 ayda. Ama 6 aylık bir sürede, kesinlikle isabetli olamıyorlar. Dolayısıyla %16 hedefimiz, ara hedefimiz diyorlar 2026 için. Bu gidişte onun da tutması mümkün değil. Peki 2027 ne olacak? Şimdi 2027'de defalarca, biz bunu AK Partili, kişilerden duyduk. Açıklamalar geldi. 2027'de seçime gitmeyi düşünüyorlar, erken seçim. Bununla ilgili de işte ekim dendi, kasım dendi. Eee, En çok hangisi dendi hatırlamıyorum ama ekim, kasım gibi 2020'de seçime gitmek isteniyor. Dolayısıyla seçime giderken İyiden faizleri indirmelerini, kredi musluklarını açmalarını, eee, ve de asgari ücrete de iyi bir zam yapmalarını beklerim. Ve bu Hı durumda zaten 16 hedefi tutmayacak diyorsak, ondan sonraki hedeflerin de tutmasına imkân yok 2027'de. Genişlemeci çünkü bir para politikası olacak. Yani, biz artık bundan sonra bize verilen mesaj çok yüksek enflasyonla yaşamaya alışın. Ücretlilerin, emeklilerin alım gücü düşmeye devam edecek. Çünkü biz ara hedefimize ulaşmaktan net olarak vazgeçtik. Bundan sonra biz işte odaların, bilmem birtakım çıkar çevrelerinin, faiz insin diyenlerin istedikleri doğrultuda faizleri indirmeye devam edeceğiz. Enflasyon artık önceliğimiz değil. Zaten hiçbir zaman tam olarak değildi ama bundan sonra artık, bu kadar enflasyona da razı olun. Mesela bir Malawi'deki gibi bir hı. Hı. enflasyona razı olun. Belki bir Angola gibi olabiliriz. Bir Nijerya gibi olabiliriz, enflasyonda ama, işte, Filistin'den daha iyi durumdayız diye halinize şükredin, benzeri mesajlar verilmiş oldu. Böyle bir enflasyonist ortamda tabii insanlar yatırımlarını nasıl değerlendirmeli? Asıl soru Hı hı. bence bu. Hı hı. Burada doları baskılamaya devam edeceklerini anlıyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, toplantı özetinde metinden bunu çıkartmış olsalar da bunun bir iletişim hatası olduğu aslında, eee, TL'nin reel olarak değer kazanması duruşundan vazgeçilmediği de söylendi. Yani doların baskılandığı bir ortamda hangi TL varlıkla siz, veya döviz cinsi varlıkla yatırımlarınızı enflasyon karşısında koruyabileceksiniz? İşte asıl bundan sonraki sıkıntılı süreç bu olacak. Çünkü bundan önce faize paranızı koyduğunuz zaman para Hı hı. piyasası fonu ya da mevduat gibi
sizi enflasyona karşı koruduğunu düşünüyordunuz. Çünkü enflasyonun da, ölçülen enflasyonun da gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bilmiyoruz. TÜİK enflasyonunda çünkü ortalama fiyatlar mahkemenin bu konudaki ortalama fiyatları açıkla kararına rağmen açıklanmıyor. Para arzına bakıldığında, %38'lik %38 civarında bir büyüme söz konusu. Hı hı. Bence enflasyonun, para arzında büyüme olmasa bile yapışkanlık nedeniyle bir miktar artması beklenir. Amerika'da falan para arzı negatif olduğu zamanda bile pozitif enflasyon vardı. Yani, para arzının 38 arttığı bir ortamda ben, enflasyonun pek öyle 48'in hatta belki 50'nin bile çok altında olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yapışkanlık da var önceden Hı gelen. hı. Hatta Hı 40'ın hı. altında olmasını bile, düşünmüyorum ama benim Önermiyorsun. düşüncem tabii ki. Bu durumda sizin net olarak mevduatta paranıza böyle bir faiz alabilmeniz lazım. Onu da alamıyorsunuz. Evet. Bu da zaten bizim büyük çaresizliğimiz, bizim büyük çelişkimiz oluyor. Şimdi bir izleniminizi sormak isterim. Neticede hepimiz yaşamın içindeyiz. Çocuklarımız var, okula gönderiyoruz. Onların, kredileri, taksitleri, okul ihtiyaçları ve elbette sosyal yaşamımız. Bugün bir, çekimimiz vardı. Araştırmacı Ertan Aksoy'du konuğum ve bence çok önemli bir veri paylaştı. Dedi ki, yani, artık, ülkenin büyük çoğunluğu tasarruf ve yatırım fikrinden uzaklaştı. Aksine, hayatında masrafları kısabildiği ölçüde kısıp lüks bir iki kaleme, bütçe yaratma derdinde. Bunlar da genellikle ya tatil oluyor ya cep telefonu veya teknolojik bir ekipman gibi, bir kaleme, yani kendini bunlarla şımartıyor dedi. Şimdi bence bu ekonomik anlamda da çok önemli bir veri Tunç Bey, sosyolojik anlamda da çok veri. Çünkü gerçekten tasarruf ve yatırımdan uzaklaşmak demek, o kıyamet harcaması denen olguya, alışkanlığa insanları daha da yaklaştırıyor ve diyor ki insanlar ya parayı faize koysam ne olur? Zaten 3 kuruş alacağım. O zaman bari telefonum son model olsun diyor. Bari güzel bir tatile gideyim. Bütün yıl çalıştım zaten. Bodrum'da gideyim güzel bir otelde kalayım diyor ya da Yunanistan'a gideyim ben de şu adaları bir göreyim diyor. Bununla ilgili sizin paylaşmak istediğiniz bir fikriniz olur mu? Şimdi buna bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın başka yerlerinde de var Hı ama hı. Hı hı. Türkiye'de aslında şiddetinin daha büyük olduğunu düşünüyorum ben. Buna YOLO deniyor. You Hı only hı. live once. Bir daha mı geleceksin dünyaya denir bizde Dünyaya. Türkçesi. O şekilde yani paraları mezara mı götüreceksin denir.